Hapsedilmek. İnsanın derinlerde yatan en büyük korkularından birisidir. Çabalasan da çıkamamak. Paul Atreides elini kutuya koyduğunda acıyla mı savaştı yoksa tekrar elini çekip çekemeyeceğinin korkusuyla mı? Peki ya hapsolmak fiziksel değil de insanın kendi zihnindeyse? Bu korkuyu en iyi anlatan eserlerden birisinin bir Örümcek Adam çizgi romanı olduğunu söylesem ve bu öyle bir hikaye ki ne Örümcek Adam, ne Peter Parker, ne de hikayenin kötüsü kahraman veya düşman değil. Asıl savaşı verenler karakterlerimizin zihinleri ve korkuları. O zaman artık klasik mertebesine yükselmiş. O kadar klasik ki bana göre Tarantino'yu bile Kill Bill'i yazarken etkilemeyi başarmış. Kraven'ın son avı hikayesi ve arkasındaki anlatı üzerine biraz konuşalım. Yazar DeMatteis, hikayelerin canlı birer varlıklar olduğunu düşünen birisi. Bu hikayeyi ilk 1984-85 civarında bir ilham ile yazıyor. Ama Örümcek Adam için değil, Wonder Man için. Bir tabutta uyanan Simon Williams'ın dışarı çıkma mücadelesini ve intikam arayışı üzerine ilk defa bu hikayeyi kaleme döküyor. Dönemin Marvel Genel Yayın Yönetmeni bu fikri direkt reddediyor. Tom DeFalco'yu o dönemde yayınlanmış Marvel eserlerinde sıkça görürsünüz. Sonrasında yazar DeMatteis bu hikayeyi DC Comics'e götürüp Batman ve Joker için uyarlamak istiyor. Tabi yine reddediliyor. Demiştik ya, DeMatteis hikayeleri canlı olarak düşünüyor ve hala zamanının gelmediğini düşünüp şekillenmesine izin veriyor. 1986 sonbaharı Tom DeFalco ve Jim Owsley, o dönemki Marvel Örümcek Adam serilerinin editörü kendisi, onu dışarıda bir yemeğe davet ediyorlar. Spectacular Spider-Man serisi için yazarlık görevini üstlenmesini istiyorlar. Başta istemese de sonradan kabul ediyor. Ve bunun mezardan çıkma hikayesi için ne kadar iyi bir fırsat olduğunun farkına varıyor. Yazar DeMatteis önce bu hikaye için sıfırdan bir kötü karakter yaratmak istese de sonradan bu fikrini değiştiriyor. Rus edebiyatından etkilenen birisi olduğu için Kraven'ı seçiyor. Eski iş arkadaşı Mike Zeck ile birlikte bu hikayeyi hayata geçiriyorlar. Ki yazar DeMatteis, Mike Zeck'in canlı ve heyecan verici çizimlerinden övgüyle bahsediyor. Kraven'ın bu hikayedeki yeri bana göre en önemli nokta. Sergei Kravinov'un hayattaki amacı basit. En iyi avı avlamak. Ama bu amacı Örümcek Adam'la karşılaştığında onu hayal kırıklığına uğratıyor. Erken çizgi roman karşılaşmalarında kimi zaman dalga konusu olacak şekilde Örümcek Adam'a yeniliyor. Ve bu artık onun için bir takıntı haline geliyor. Çizgi romanın ilk sayfalarında onun takıntısının geldiği noktayı görüyoruz. Hayatını yaşamıyor, yaşayamıyor. Çünkü bu amacı onu hapsetmiş durumda. Amacına ulaşana kadar da duramayacağını biliyor. Bu sırada Peter Parker da rüyasında Kraven'ı örümcek yığınları arasında onları yerken görüyor ve bu kabustan uyanıyor. Muhtemelen örümcek hisleri onu önceden uyarmaya çalışıyor ve bu da onda anksiyeteye sebep oluyor. Ki bu da sonrasında tuzağa düşmesine sebep oluyor. Kraven onu yakalayıp bir tüfekle etkisizleştiriyor. Örümcek Adamı bir tabutta hareketsiz haldeyken gömüldüğünü görüyoruz. Hikayenin buradan sonrası çok garipleşiyor. Kraven, Örümcek Adamı kostümünü giyerek Örümcek Adam gibi şehirde gezip suçluları avlıyor. Kendine Örümcek Adam'dan her şekilde üstün olduğumu kanıtlamalıyım diyerek Örümcek Adam'ın yenemediği Vermin isimli düşmanının peşine düşüyor ve onu avlıyor. Ama bana kalırsa buradaki asıl amacı bambaşka. Bu sırada Peter'ı hayal dünyasında görüyoruz. Bir örümcek halinde bir çıkış yolu arıyor ve sonrasında gömüldüğü mezardan canlı olarak çıkmayı başarıyor. Kraven'ın peşine düşüyor. Ama Kraven karşı koymuyor. Çünkü artık kanıtlaması gereken bir şey kalmadı. Hikayenin sonunda Peter artık kendisinde travma bırakan bu anılarla birlikte Vermin düşmanıyla yüzleşiyor. Çok dar bir kanalizasyonda bir şekilde üstesinden gelmeyi başarıyor. Kraven ise kendi malikanesinde hayatına son veriyor. Peki neden Kraven bütün bunları yaptı? Örümcek Adam'ı canlı canlı gömdü ve onun kostümünü giyip suçla savaştı. Çünkü onu sadece yenmek değil, yıllardır kendisine yaşattığı acıları yaşamasını istedi. Yıllarca kendisini bir mezarda kapana kısılmış gibi hissediyordu. Fiziksel olarak değil ama zihninde. Tek amacını yerine getiremeyen bir adam. Peter'a, yani Örümcek Adam'a, bu kapana kısılmışlığı hissettirmek istedi. Ve onda geri dönülmez travmalar bıraktı. Kendisi de Örümcek Adam'ın nasıl yaşadığını hissetmek istedi. Son kez, özgürce. Amacı insanlara yardım etmek isteyen rakibinin o maske altında neler yaşadığını hissetmek istiyordu. Kraven'ın son av hikayesi bir açıdan anksiyeteyle mücadeleyi anlatıyor. Hepimiz hayatımızda belki şu an, belki geçmişte benzer hisleri yaşamışızdır.
başaramayacağımızı, hedeflerimizi düşünmüşüzdür. Başkalarına bakıp o insanın yerinde ben olsaydım diye içimizden geçirip karşılaştığımız insanların hayatlarının dersiz ve kolay olduğunu düşünmüşüzdür. Gelsin bir de o benim hayatımı yaşasın, görsün diye içimizden geçirmişizdir. Craven da bunu yapıyor aslında. Kendince Örümcek Adam'ı kendi hayatı yerine koyuyor ve onun hayatını deneyimlediğini düşünüyor. Ama okuyucular olarak biz bunun ne kadar sığ bir deneyim olduğunu biliyoruz. Çünkü Örümcek Adam sadece bir kostümden ibaret değil. Onun içinde normal bir hayat yaşayan, çalışan, bu sırada en sevdiklerini kaybetmiş, hayatın zorluklarıyla yaşayan bir Peter Parker da var. Edgar Allan Poe'nun The Premature Burial eseri gibi hikayelerde diri diri gömülme hikayesi önceden de anlatılmış olsa da Craven'ın son av hikayesi çok daha farklı bir açıdan bu hikayeye anlam katıyor. Bu yüzden de hala klasik mertebesinde yerini koruyor. Özellikle de bu fiziksel güçleriyle öne çıkan karakterlerimizin zihinlerinde bizimle ne kadar benzer zorluklarla mücadele verdiğini ve üstesinden gelebildikleri konusunda ilham kaynağı oluyorlar.